Bu işi uzun süre yapamayacağımıza karar verdik. Bu iş böyle çok uzun süre yapılacak bir şey değil. Beden gücüne çok... Beden gücüne dayalı. Bir yerde bir şekilde artık bırakmamız gerekiyordu. Burcu abla senin bir hastalığın var. Evet. Uzun zamandır. Bundan biraz bize bahsedebilir misin? Tedavi edemiyor sadece. Artık ilaçlar da yetersiz gelmeye başladı. Daha cama gitmeden pıt diye yığıldı. Bayıldı. Nasıl kar yağıyor? Bak inanılmaz kar yağıyor. Dağın başındayız. Hani samimi olarak soruyorum. Hala kamp yapmaktan böyle keyif alıyor musunuz? Keyif alarak kamp yapıyor musunuz? Yaklaşık 7,5 yıl önce kamp videoları çekmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin en büyük YouTube kanallarından birine sahipler. Üstelik bu başarıyla YouTube'da yetinmek yerine şirket kurup kurumsallaşmaya başladılar. Atik ailesiyle bugün beraberiz. Bugün hem YouTube üzerine hem yeni şirketleri üzerine hem de konuşulmayan bazı konular üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? Sen de hoş geldin bu Hoş arada. bulduk. Teşekkür geldin. ederim. Neredeyiz bugün? Bugün neredeyiz? Çekmeköy Anadolu Atlı Spor Kulübü'ndeyiz. Artık bugün bir de kupa yarışları var. Biz de buraya çadırlarımızı getirdik. Onları sergileyeceğiz. Bugün çadırlar sergilenecek. Evet, bütün ürünler. Halktan herkes de isteyenler katılabilecek bu Katılabiliyor. etkinliğe. evet. Atik ailesinin yeni markası Glampot. Bunun üzerine konuşacağız. Hatta direkt bu konuyla başlayalım isterseniz. Olur. Bu Tamam. direkt şirketleşme üzerine. Kamp ekipmanları satma fikri nereden ortaya çıktı? Şöyle, biz biliyorsun senelerdir YouTube'dayız ve böyle kapalı bir alanda video çekmiyoruz. Açık alanda, karda, fırtınada video çektiğimiz için ve sürekli böyle eşya indirip kaldırdığımız için Özgür'le artık sağlık problemleri yaşamaya başladık. Yani onu beli tutuyor, işte benim bacağım, dizim ağrıyor falan. Öyle şeyler olmaya başlayınca dedik ki bizim artık emekli olmamız lazım. Ama tabii birkaç sene sonra da kesin bir tarih biz de henüz bilmiyoruz. Bu bizim bir emeklilik projemiz gibi. Yani bildiğimiz başka bir iş bu vardı. Bildiğimiz malzemeler, kullandığımız, daha önce deneyimlediğimiz şeyleri kendi beğenilerimiz doğrultusunda bir böyle marka oluşturalım dedik ve satalım dedik. Yani doğada yaşamış olduğumuz bütün tecrübeleri değerlendirerek onlara göre bir ekipman hazırladık. Ekipmanlar zaten özel olarak seçildi. Evet. Kendi Evet. bizzat kullandığınız, deneyimlediğiniz, hatta bazı ürünleri geliştirdiğiniz, üzerine Ar-Ge yapıldı. Onlar Kesin. üzerine çalışıldı ve bazı ürünler gerçekten dünyada olmayan ürünler ortaya çıktı. Kesin. Bir emeklilik projesi diye bahsettim Burcu abla. Evet. Yani ben şunu merak ediyorum. Şimdi YouTube'daki kazançlar varken artık orada bir sistem oturdu. Aboneler düzenli bir şekilde geliyor. Belli bir kazanç var. Yani niye daha riskli bir ticarete girdik? Biraz özellikle bu dönemde. Çünkü bir işe yatırım yapmanın, para yatırmanın özellikle zor olduğu bir süreçte niye böyle bir işe girdik? Yaşlanıyoruz. Evet. Bir gün kamp yapamayacağız. Evet, birinci önceliğimiz emeklilik projemiz, yaşlılığımız, yani yaşlılıktan dolayı birinci sebebi, kesinlikle Özgür orada doğru söylüyor. Şöyle söyleyeyim, biz bu işi uzun süre yapamayacağımıza karar verdik. Bu iş böyle çok uzun süre yapılacak bir şey değil. Beden gücüne çok... Beden gücüne dayalı. Bir yerde bir şekilde artık bırakmamız gerekiyordu. Bunu düşünerek zaten bu işe girdik. Şöyle söyleyeyim açıkçası, burası YouTube'daki kazancımız kadar kazandırmıyor. Yani öyle çok büyük, hatta biz kız kardeşim de işin içinde. Genelde bu hesaplamalar, finans tarafı, Hı hı. ürün işte alımı, işte operasyonla ilgili o ilgileniyor. Bir hesaplama yaptık. En az birkaç sene zarardayız. Öyle de bir durum var. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu iş, kullandığımız malzemeleri çok iyi tanıyoruz. Ben ne kullanmak istiyorsam, ne görmek istiyorsam ve kalitesinden içim rahatsa onu getirip onu satmak istiyorum. Ben inanıyorum ki bu birkaç sene sonra eğer işimizi iyi yapıyorsak aynı YouTube'da olduğu gibi Hı hı. bizi daha ileriye götürecek. Peki kamp yapmak, kamp videoları çekmek mi yoksa Glampot ve şirket kurumsallaşma süreci mi daha zor? Tabii ki kurumsallaşma süreci daha zor. Daha zor değil mi? Daha Çok çok, zor. teferruat Çok var. zor. Çok zor. Dışarıdan kolay gibi gözüküyor. Kesinlikle çok zormuş. Biz onu emeklilik projesi diye düşündük ama Daha şu an çok çalışıyorsunuz. daha çok Çarpı yoruluyoruz. 5 oldu. Öyle Evet, diyeyim doğru. yani. Yani Berna abla o kadar üzerinizden yük almasına rağmen hala yani çok fazla. Evet. Şimdi satış oldukça, talep oldukça ona rağmen bir iş yükü ortaya Evet. çıkıyor. Ya şu işte dediğim şey şu, hani ben dokunmalıyım, o ürüne dokunmalıyım, görmeliyim, orada olmalıyım ki içimize sine sine bunu getirmeliyiz. Arka planda oluruz diyorduk da hiç öyle olmuyormuş. Tam olarak böyle kalbindeyiz işin. Peki şimdi eğer YouTube kanalınız olmasaydı hani Glampot yine bu kadar başarılı olur muydu? Bayağı bir düşündünüz. Olmazdı. Çünkü kamp tarafıyla hiç alakamız olmayacaktı. Hiçbir şekilde kampa çıkmayacaksın. Hiçbir tecrüben olmayacaktı. O zaman bunları ortaya çıkartmak çok Bir zor de halihazırda bir kitle olunca bunları duyurmak, bunları ortaya Kesinlikle. çıkarmak biraz daha kolay. Ya şöyle doğru stratejiyle ve doğru kuralları doğru okuyarak başarılı olunur. Eğer kaliteli ürün getirirsen, kaliteli iş yaparsan sadece biraz daha yavaş olurdu. Öyle düşünüyorum. Evet. Bizim zaten diyorum ya, videolarımıza kamp malzemeleri kullanıyoruz. Biz Ve hep soruyorlardı. getirdiğimiz kamp malzemeleri kullanmadık. Kullandığımız malzemeleri
getirmeye karar verdik. Biz YouTube'a da böyle başladık. Biz YouTube çekmek için başlamadık. Zaten kamp yapıyorken YouTube çektik. Öyle olunca isteyerek yaptığımız için bence o enerji karşı tarafa geçiyor diye düşünüyorum. Ya bir de şu var, şimdi bunu sürdürülebilir bir iş olarak yapmak için sonuçta önce içerik üretmeye başladınız, belli bir kitle elde ettiniz. Hatta bayağı belli bir kitle elde ettiniz. Dünyaya açıldı ve ondan sonraki bir tık sonraki zaten aşama aslında buydu. Biraz daha bir şeyi ürünleştirmek, ticarileştirmek ve bunu insanlara sunmak. Zaten onu yaptınız. Hatta bence geç bile kaldınız. Keşke daha önce yapsaydınız. Hatta çok Evet. farklı durumlarda olabilirdi ama yine de geç olsun güç olmasın diyelim. Bence şu an bile beklentimin üzerinde olduğu için haliyle hala güzel bir alandayız. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Biraz tatsız konulara gireceğim. Şimdi herkes kamp videolarını izliyor. Herkes böyle her şeyin çok güzel olduğunu, her şeyin keyifli olduğunu, zorlukların az olduğunu falan düşünüyorlar ama bazı sıkıntılı şeyler de var. Bazı kötü durumlar var. Mesela Burcu abla senin bir hastalığın var. Evet. Uzun zamandır. Bu hastalığa da bildiğim kadarıyla tam bir teşhis konulamıyor. Tam bir tedavisi de yok. Bununla uzun süredir uğraşıyorsun. Bundan biraz bize bahsedebilir misin? Özellikle muhtemelen takipçiler bunu çok merak ediyorlardır. Ya aslında hastalığımın tam teşhisi konulduğu ürtiker ve anjiyoödem ama tam tedavisi bulunamadı. Çok bilinmez bir hastalık. Bir şeylere alerjim var. Maddi bir şey alerjim yok. Stres dedi en son doktorum. Tedavi edemiyor sadece. Artık ilaçlar da yetersiz gelmeye başladı. Bazıları bu hastalığı hafif atlatırken birçok kişinin başına geliyormuş. Ben en ağır şekilde yaşadım bunu. Bir sabah uyanıyorum, dudağım şişiyor, gözüm şişiyor. Oturuyorken Özgür'ün karşısında yüzüm Evet, değişiyor. yüzü Yani değişiyor. birebir şahit. Bununla ilgili fotoğraflarım da var. Hepsi anı olarak Dudaklar saklıyorum. bir başladı böyle şişmeye. Gözler böyle oluyordu. Kocaman surat Bütün böyle vücudum oluyordu. kıpkırmızı oluyor, kaşıntı uyutmuyor, sabahlara kadar uyuyamıyorum. Ve bu hastalığı baskılayan tek bir ilaç var, kortizon. O da ekstradan kilo almama ve vücudumun başka türlü değişmesine sebep oluyor. Bu da haliyle beraberinde maalesef ki linçleri getiriyor. İşte abla yiye yiye kilo almış. İşte abla işte eti az yiyin. Kamplarda hani yüzün şişmiş. Abla Ay- botoks yaptırmış. Abla botoks yaptırmış. Öyle hiçbir Yani şey şöyle yok. söyleyeyim, bu hastalığımdan dolayı yüzüme hiçbir işlem yapılmadı aksine. Yani hiçbir işlem yaptım. Bırakın işlem yaptırmayı, ilaç içemiyorum. Ağrı kesici bile içemiyorum alerjik durumumdan dolayı. Hatta bu hastalığın en kötü tarafı bütün böyle uzuvlarımız şişiyor, küçük dilinde şişiyor ve nefessiz kalıp bayılabilme durumu söz konusu oluyor. Bunu yaşadık. Kampta yaşadık, kar yağıyordu. Bu kısmını hatta Özgür anlatsın. Gece sesleniyor. Özgür camı aç. Ha, Nefes dedim. alamıyorum diye. Kar kampında mı? Tabii Evet. gece saat 1-1.30 mu 2 mi o aralarda. Ben tabii nehirle birlikte yatıyorlar. Ben de yukarıda yatıyordum. İndim aşağı. Bu arada da bu kalktı. Tam camı açalım diyene kadar daha cama gitmeden pıt diye yığıldı. Aa, bayıldı. Yığıldı. Nasıl kar yağıyor? Bak inanılmaz kar yağıyor. Dağın başındayız. Daha zincir takmamışım arabaya bilmem ne. Allah'ım o zincirleri nasıl takmaya çalışıyorum. Bunu tokatlıyoruz nehirle şey yapıyoruz. En sonunda Aslında tokatlamaması gerekiyor. Bir tane doktorum bana bilmiyorduk işte. adrenalin iğnesi vermişti. Bu gibi durumlara hazırlıklı olun. O hastalığın böyle bir şey var. O iğneyi acil durumda öyle bacağına batırın. O şokla kendine gelecek diye. O iğneyi ucunu kırmış Özgür. Uygulayamamış Evet. yanlışlıkla. vardı. Birini açtım, ikinciyi açtım. İğnenin ucunu gördüm. Üçüncünün kilidini açmadan bir koydum. İğne yamuldu. Sonra ikinci taktik tokat taktiği. Evet. Tokat yöntemi. O da işe O da yaramıyormuş. işe yaramış. Üçüncü yöntem soğuk su yöntemi. Ona kendime geldim soğuk suyla. Ayıldım. Uyandığımda yanağım acıyordu öyle söyleyeyim. Öyle O bir kadar. tokatlamış ki. Yani her şey göründüğü gibi Ama değil. İşte evet. ne Değil. problemler ortaya çıkıyor. Onunla ilgili bir şey diyeyim. Hani bu bilgi belki izleyenler vardır, aynı şeyi yaşayanlar. Birisi doktorumuz şey dedi. Birisi bayıldığında tokat atmayın. Sadece ayaklarını yukarı kaldırın. Kendine gelecektir dedi. Ama Özgür'e kızdı İşte, hatta tokat atmak belki yok diye. biliyorduk. Bilmeden öyle bir şey yaptık. Evet. Tokatladık. Allah korusun. Çünkü kamp videolarında çok absürt yerlere gidiyorsunuz. Tabii Kar canım kampları ulaşım vesaire. yok. Ulaşım çok zor. İletişim yok. Hani iletişim de yok. Ya veya bir ambulans çağırsan asla gelme şansı yok. Gelemez, imkansız. Ancak kendiniz ulaştırmak zorundasınız. O da çok zor. Yani hakikaten yorulduğu gibi değil. Evet. Umuyorum bir daha tekrar etmez. Yani emeklilik projesi diyorsun ama tabii bunların da düşüncesiyle biraz da Tabii, bunu yapıyorsun. yani- Çünkü bunu ömür boyu yapamazsın. Özgür abi de bir yere kadar artık dayanacak. O Evet. ağırlıkları kaldırmaya, o karda, kışta, kıyamette, Evet. o soğuğu yemeye. Çünkü bunun bir acısı çıkacak bir yerden sonra. İlla çıkacak. Ya peki bu kadar şey yaşıyorsunuz. Artık çok hastalık konusundan bahsetmek Evet. istemiyorum. Biraz güzel şeylerden bahsedelim. Şimdi bu kadar şey yaşadıktan sonra, bu kadar zorlu kamplar yaptıktan sonra hani samimi olarak soruyorum. Hala kamp yapmaktan böyle keyif alıyor musunuz? Keyif alarak kamp yapıyor musunuz?
Bazen çekimsiz kamplar yaptığımız oluyor. O acayip keyifli. Ya bu arada çekimli kamplardan da keyif alıyorum. Özellikle kar kampları çok keyifli. Ama biz kamp yapmayı seviyoruz ya. Gerçekten sevdiğimiz işi yapıyoruz. Biraz işin içine çekim girdiği zaman zorlayıcı oluyor. Ben diyorum ya biraz önce başına da bahsettim. Ben eğer biz bu işi bırakırsak haftada bir değil de 2 haftada bir, ayda bir kesin kampa gideriz. Şöyle O acayip kafada. Kesinlikle Evet. gideriz. Mesela çekim demişken şunu soracağım. Şimdi bizim yakın olduğumuzu bilenler, ilişkimizi bilenler hep şey soruyor eş dost bana. İşte Atik ailesini kim çekiyor? Kaç kişilik ekip çekiyor? İşte videolarını kim düzenliyor, montajlıyor vesaire. Ben de diyorum ki yani kimse gitmiyor. Tek başlarına kampa gidiyorlar. Kendileri çekiyorlar. Hatta video montajını da kendileri yapıyorlar. Evet. Yani dışarıdan bu konuda hiçbir destek almıyorlar. Burada tamamen A'dan Z'ye bütün fırına pişmesi, kaldırması, servisi her şey onlara ait. Kimse inanmıyor. Herkes 3-5 kişilik bir ekip olduğunu, 3-5 kişi böyle çektiğini, sonradan kurgulandığını, montajlandığını düşünüyor. Burcu abla o konuda senden biraz teknik konulardan bilgi alayım. Şöyle söyleyeyim, dağın başına gidiyoruz. Aslında kar izlerinden bizim kimseyi götürmediğimizi anlayabilirler. Zaten işi anlayanlar hareketli açılarda Özgür'ün tek, düz açılarda, tripod açılarında da ikimizin olduğunu görürler, kimsenin çekmeni. Drone'u kim kullanıyor diyorlar. Şöyle bakarlarsa elimde drone'u elimizde böyle böyle görebilirler duruyor yani kumanda ettiğimi. Ben kumanda etmeye çalışıyorum %90. Çünkü o kurguda da bana çok yardımcı oluyor. Çekerken kafamdan bir taraftan kurguluyorum. Sen şahitsin, burada buraları kurarken Evet. bir taraftan video editleyip Molis video tamam diyordun. Hani sana şey yapıyorum, ondan sonra sen düzenliyorsun. Yani birisini götürmek bizim için daha zor, öyle söyleyeyim. Onunla ilgili de bir anım var. Bir kampta bir arkadaşımız geldi. Toplanmaya yakın geldi. Biz 2 gece boyunca oradaydık. Ertesi gün yanımıza geldi. Hatta arabayla gelemedi bile. Battı, Gelemedi, Özgür battı, gitti aldı. kurtardık, şey yaptık. İşte biz onunla oturduk, sohbet ettik. Sonra toplanmaya çekeceğim. Toplanmada şu, çadırı indiriyoruz, arabaya yüklüyoruz, o kadar. Çadır inerken ayağının ucu gözüktü arkadaşımız. Şu kadar. Bizi Allah yerden Allah. yere vurdular. Siz bize yalan söylüyorsunuz, işte siz ekip götürüyorsunuz. Zaten bu kadar böyle çekimlerin ekip olmadan başarılması yani imkansız. Biz biliyorduk ki bu benim için güzel bir şey, gurur verici. Evet. Götürebiliriz de bu arada, bu hani kötü bir şey değil ama biz rahat edemeyiz. Yani birisi hani aile ortamı, oturuyorsun, kalkıyorsun, yatıyorsun. Gerçi bir arkadaşımız gelse bir süre sonra onunla da aile gibi olunur. O da Ya gerçek. sizde de. çalışmak dünyanın en konforlu şeyi. Yani herhalde bir 6-7 yıldır falan çalışıyoruz Evet. en baştan beri. Hiç böyle bir çalışma gibi değil de sanki abi kardeş gibi, abla kardeş gibi çok Arkadaş. rahat konuşuyoruz. Öyle tabii. Hatta ailecek görüşüyoruz, birbirimize geliyoruz, gidiyoruz. Yani o konuda dünyanın en kolay çalışılması, kolay olan insanlarısınız. Teşekkür Ama ederim. şöyle bir problem de var. Şimdi hem o noktalara insanları götürmek hem de çektikten sonra zaten o siz yaşadığınız için o anı dışarıdan birisi orayı görmeden kurgu montaj yapması zaten pek mümkün değil. Evet. Kesinlikle. Yani Burcu abla sen onu 3 günde bitiriyorsan o montajı başkası onu belki 10 günde bitiremez. Bununla Ve senin gibi kurgu yapamaz. Montaj demiyorum Evet. bak kurgu diyorum burada. Kurguyla montajın arasındaki fark. O kurguyu yapmak zaten çok zor. Bununla ilgili seninle bir konuşmamız vardı hatta hatırlıyorsan. Bir gün ben videoyu kanala yetiştirmeye çalışıyorum. Muhlis de işte altyazılarımızı giriyor. Muhlis dedi ki Burcu abla hani son dakikaya kalmayalım lütfen, altyazı zor yetişiyor diye. Ben de dedim ki ya Muhlis daha yeni kamptan geldik, inan hani şey yapıyorum. Muhlis dedi ki Burcu abla farkındayım. Senin üzerinden o yükü alalım mı, işte ister misin dedi. Bir tane istiyorsan video deneyelim dedi, hatırlıyorsan. Sonra tamam dedim, bir sonraki videoda şey olur hani deneriz. Sen de kurtulmak istiyorsun aslında, o Aslında yükten. eğer biraz hani şey yapsam hiç boş vaktim yok ve Evet. oturup kurgu yapmak bir süre sonra insanı böyle bunaltan bir şey. Sonra bir sonraki videoyu çektik. Morris'le konuşuyoruz. Baktım Morris 300 dosya var. Ben bunları göndereceğim ama oturup kurgu yaparım daha iyi dedim. O yüzden o da olmadı yani. Bu arada Anadolu Atlı Kulübü'ndeyiz. Yani burada da bir etkinlik var. Atlarla alakalı bazı etkinlikler var. O yüzden arada farklı sesler gelebilir. Bunun için özür diliyoruz. Evet. Hatta güneşten kaçmak için 4-5 tane farklı açı değiştirdik. Çok daha güzel açılar vardı ama yoğun güneş olduğu için buraya en son karar kıldık. Bunun da bilgisini vermiş olduk. Özgür abi, sağlığa olan zorluklarından falan bahsettik. Sen şöyle bir insansın. Öncelikle adam gibi adamsın. Yani onu Eyvallah, sağ ol, söyleyeyim. sen de öylesin. Ama şöyle bir insansın sen. Sen bazı şeyleri çok kolay gösteriyorsun. Bazı çok zor şeyleri. Hani bunu izlediğin zaman anlayamıyorsun. Mesela ben de eskiden kamp yapmak tamam zor da ya çok Ne daha var ne ki? olabilir ki falan diyordum. Ta ki sizden ekipman alıp kampa gidene kadar. İnanılmaz zor bir şey. Yani sen bir de o kadar kolay yapıyorsun ki bazı şeyleri. Gördüğün zaman o kadar kolay sanıyorsun ama asla o kadar kolay değil. Ve çok ciddi bir fiziksel şey var orada, aktivite var. Yani bunu zaten sonuna kadar gidemeyeceği, belli bir yaştan sonra bırakman gerektiğinden bahsettik. Ha, senin kafanda bir şey var mı? Ya biz şu kadar süreden sonra artık bu işi yapamayız. Bundan sonra emekli olacağız, bu işi bırakacağız, Vallahi YouTube'u şöyle bırakacağız söyleyeyim, diyebiliyor musun? Aşağı yukarı bir 3-4 yılımız daha var diye düşünüyorum. Bana baktı farkındaysan. evet. Ben de ondan benden Patrona izledim. baktım. Patron.
Aşağı yukarı 3-4 yılımız daha var. Çünkü senin de dediğin gibi yaptığımız iş kolay bir iş değil. Bedenen ağır bir iş. Bir de ben orada işleri yaparken basit gösteriyorsun diyorsun ya, artık benim ustalık tarafımda olduğundan dolayı o el becerisi ile birlikte tecrübede birleştiğinde o zor olan şey bana basit geliyor. Ya bana basit gelen şey de onu yapmaya çalışan kişiye de inanılmaz zor geliyor. Normal insana zor geliyor bu arada. Hani yani beceriksiz insana değil. 3-4 sene dedin ama inşallah sağlık el verir. Her şey İnşallah şartlar yani daha güzel olur. el Daha uzun verir. sürer. Sıkıntı yaşamayız. Yani fiziksel anlamda bazen oluyor. Bak mesela şu parmağım takılıyor. Sürekli tık 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 yapıyor. Bayağı bir zorluyor bazen beni. Sen yine iyisin. Maşallahın var. Aslında biz videolarda göstermiyoruz da şu durumdayız. Özgür geliyor diyor ki şu hatuş parmağım takılıyor. Evet, Ben de takılıyor. diyorum benim. Sonra işte Ya bu bak işin şuram gerçekten şişmiş mi, buramızı zor böcek bir iş. ısırmış mı? Dediğim gibi yani ben altyapısından geldiğim için bazı şeyler ağırlık anlamında da pek zor gelmiyor ama işte sürekli indir kaldır, indir kaldır, indir kaldır. Ve o konularda da size birisi yardım etmiyor. Yani Yok, kimse evden yok. siz ekipmanları yüklüyorsunuz, Hayır. siz kampa götürüyorsunuz, kamptan yine siz topluyorsunuz. Evet. Geldikten sonra eve yine siz yerleştiriyorsunuz. Bir de Evet. çünkü bir çadırı yerleştirmek, onu tekrar açmak, temizlemek, kurutmak, tekrar yüklemek falan acayip zor işler. Hepsi bir iş. Bu arada Depoyu onları gördük yani. yerleştirmek için de Özgür'ün bir düzeni var. Arabaya evini orada bile bazen yardım etmek istiyorlar. Yüklerken karıştırtmıyor çünkü Evet. yalnız bir şey Kendisi koyduğun kendim zaman yapıyor. sığmıyor Yolda bile arabaya. öyle bu çadırları açarken Evet. Evet. çadır şeylerini diyor siz ellemeyin diyor. Ben Çünkü böyle bir şey diyeceğim. herkesin bir düzeni var. Adam mesela bir iş ortamında ofiste çalışıyor. Masası var. Kağıtları orada burada ama neyi nereye koyduğunu biliyor. O onun düzeni. Evet. Birisi girip düzeltmeye çalıştığında da geçmiş olsun, bitti. Arada kızıyor. Diyoruz reis kızdı. Bırakalım. Çok eğlenmeyin. Şimdi biraz YouTube konularına, teknik konulara girmek istiyorum. Burcu abla burada sana soracağım. Sence bir içerik üreticisi olarak YouTube'daki en önemli metrik hangisi? Ben videoya yayına girdiği zaman en çok baktığım şeyi söyleyeyim sana. Ortalama izlenme süresi önemli aslında ama bizim hep standartta olduğu için ona bakmıyoruz. Ben o ilk 10 sıralama var ya, takıntılı bir şekilde ona bakıyorum. Evet ya. Yani sürekli girip ona bakıyorum. Benim için o. Bilmiyorum, belki de çok önemli bir şey değil ama daha sonra şeye bakıyorum. Hani bu kazanç falan, onlara hiç biz bakmıyoruz. Yani gerçekten şeye bakıyorum. Mesela geçen hafta koyduğumuz video bugün hani bu kadar saatte şu kadar izlenmiş, bu kadar izlenmiş diye kendi aramızda kendi istatistiğimizi oluşturuyoruz. Gerçekten mesela Özgür çok anlamıyor. Anladım. Ben de daha yeni anlamaya başladım istatistik okumayı kısmında, YouTube kısmında. Dedim ki böyle şeylere Biz en çok şeyde zaman harcıyoruz seninle. Genelde 3 tane başlık belirliyoruz. Evet. 3 tane başlığı algoritmaya veriyoruz ve hatta bazen 3 tane video resmi veriyoruz. Algoritma seçimi yapıyor. En çok başlığı konuşuyoruz. Hani şöyle mi Evet. yapsak, böyle mi yapsak vesaire. Bence sizin videolarınız üzerinde 3 tane önemli şey var. 1 başlık, 2 video resmi, 3 o ilk girişteki 10 saniye var ya, özellikle sen orada çok ustasın Burcu abla. Hani son çektiğim videoda da onu hatta konuştuk. Çok absürt bir videoydu. Çok benzeri olmayan bir videoydu. Farklı bir ev tipi bir karavanla. Öyle bir sahneler koymuşsun ki o ilk açılışı vesaire. Zaten insanlar, bu işe meraklı olanlar onu gördüğü anda onu izleme ihtiyacı hissediyorlar ve video yani oradan sonra alıyor başını gidiyor. Bazı şeyler tesadüf değil işte yani. Burada bir altyapı var, bir süreç var ve bazı öngörüler var. Onlar da çoğu zaman tutuyor ve arkasından bir başarı geliyor. Orada onunla ilgili şey söylemek istiyorum. Ben hep YouTube videosunu editlerken de, o videoyu çekerken de hep şu kafayla hareket ettim. Ben ne görmek istiyorum? Benim mesela orada, yine o örnekten gidelim, o açılıyor ya kanat. O açılıyorken böyle donup izliyor muyum? Benim ilgimi mi çekti? Bu ne falan. Benim ilgimi çekiyorsa bir başkasının ilgisini çekmesi, yani en azından birçoğunun ilgisini çekmesi muhtemel diye onu koyuyorum. O mantıkla düşünüyorum. Biz videolar çekerken çadırın içerisini çok göstermemin sebebi oydu. Ta en başından YouTube'da da işte Instagram'da da gördüğümüz çadır görsellerinde hiç biz çadırın içini göremezdik. Hep böyle merak ederim. Acaba içi nasıl, nerede yatıyorlar, işte nerede yemek yiyorlar, işte nasıl oluyor içerisi diye. Ben o yüzden çektiğim videolar içeriği hep gösterdim. İşte nerede yatıyoruz onu gösterdim. O bence insanların dikkatini çekti. Normal bir yaşam alanı nasıl olduğunu Evet. gösterdi. Evet. Ya bir de şöyle, şimdi biz ilk beraber video çektiğimizde 5 yıl olmuş. Hatta Nehir küçücük böyle o zaman Değil çok mi ya? ufak. 5 yıl olmuş. Ne çabuk geçti. Abi ikinci çektiğimiz videoda 2-2,5 yıl olmuş. O zaman 2 milyona yakın aboneniz varmış. Hatta o manyağın karavanın önünde çekmiştik. Şu anda yaklaşık 2,5 yıl geçti o 2 milyonun üzerine. Yanlış hatırlamıyorsam 4,5 milyonu geçti ve 5 milyona doğru gidiyor. Yani 2 yıl gibi bir sürede 2x katlayıp onun üzerine ciddi bir ilerleme var. Hani bizde genelde şu vardır, ya belli bir süre sonra artık şey durur. Yani çok fazla gitmez. Çünkü Türkiye'deki büyük kanallara bakın, belli bir abone sayısı vardır, izlenme sayısı vardır. Ondan sonrasında çok gitmez. Orada artık o
şeyi korumaya çalışır ama sizde öyle değil. Niye? Biraz globale açılmanın burada aşırı faydası var. Evet. Çünkü derya deniz bir orada alan var ve siz sürekli gidiyorsunuz. Yani bir hedefiniz var mı? Biz şu kadar abone istiyoruz, şu kadar toplam izlenme istiyoruz vesaire gibi. Bir 10 milyon var biliyorum. Yani 10 milyon olsa güzel olur ama şöyle bir emeklilik projemiz de var ya, 10 milyonu görebilir miyiz orada biraz şüpheliyim. Zirvede bıraksanız. Ya olursa ne güzel olur. Allah bereket versin. İstemez miyiz? İsteriz değil mi? Çok güzel olur. Ama benim hedefim her zaman şöyle. Dünya nüfusu kadar benim hedefim var. Yani daha bizi görmeyen milyarlarca Şu an bu insan arada var. milyar izlenmeye geçtiniz toplamda. Evet. Toplamda öyle oldu. Doğru söylüyorsun. Öyle mi? Evet. Ama bu geçeli bir seneyi de Bayağı geçiyor. oldu, evet. Evet. Hatta şu anda yani 1,5 milyarın da üzerinde belki 2 milyara yaklaşmış olabilir. Şu an tam metrik aklımda yok ama İşte mesela metriklere Ciddi bak, izlenme. hangi metriklere hiç bakıyorsun? bakmıyorum diyorsun. Hiç bakmıyorum ya, bak ikimiz de o kadar, zaten sen buna çok şaşırıyorsun. Bu kadar YouTube'a yabancı, Sen istatistiklere tamamen yabancı. içeriye odaklanıyorsun. Evet. Arka plana hiç bakmıyorsun. Evet. İçerik zaten iyi olduğu sürece çok da bakmana gerek kalmıyor. İçeriye çünkü sürekli kafa yoruyorsun. Benim kafam şöyle, benim hoşuma gitti mi? Soruyorum Özgür'e, izletiyorum. Hani sıkıldın mı izlerken, hoşuna gitti mi diye. Benim kriterim bu kadar. Yani ondan sonra bizim içimize siniyor. Sindiği zaman da YouTube'a Bizim için iyiyse yayınlıyoruz. izleyici de Evet. bunun karşılığını zaten Evet. verecektir. Özgür abi, kamp videolarında Burcu abla güzel yemekler yapılıyor. Hem de efsane. Yani orada çok böyle tepki veriyorsun. Şöyle güzel olmuş falan filan ama gerçekten de böyle lezzetli mi yemekler? Çok konuşuluyor bak, çünkü o gerçekten yemekler. de inanılmaz lezzetli oluyor. Ki o ortamda her şey güzel oluyor. Evet evet. Bu Yani doğru. Kesinlikle. Kameraya oynamam diyorlar. Ne diyor? Öyle Sen bir oynayamazsın kamerayı. ben zaten. Neyse yapamam o yani. zaten de. Kötüyse kötü de dersin. Derim, söylerim, hiç şey yapmam yani. Bazen diyorum yani bu olmamış diye. Ama yaptığı şu an yemeklerin hepsi çok lezzetli. Hele bir de yanında soğan varsa üf. Oh. Keşke bununla biraz vakit olsa da bununla alakalı bir çalışma yapsam hocam. Yemek, sadece kamp yemekleriyle alakalı. Ya Çünkü özellikle globalden çok şey var, talep var bildiğim kadarıyla. ben yani cookbook yazıyorlar ya, sürekli yemek kitabı. Özgür böyle bazen geliyor eline, sen bak hatun bir tane daha yemek kitabı isteyen var diye. Vaktin var mı Hangisini sence? yapacaksın Sen ya? şahitsin. Evet. Gerçekten yok. İsterim böyle ince böyle dergi gibi bir şey çıkarmak. Benden zaten Belki saçma ilerleyen çıkar. süreçte olur. Belki ilerleyen süreçte hala talep varsa bizim de bir kitabımız olur. Bana çok güneş geldiği için yerimi değiştirdim. O yüzden buradan devam edeceğim. Özgür abiye yaklaştım biraz daha. Özgür abi, yaklaşmışken bugüne kadar aldığın en doğru karar neydi? Bugüne kadar aldığımız en doğru karar neydi? Manyağı almak. Ya manyağı almak derken ev alma imkanımız varken Öyle mi? tabii onun parasını gittik kamyona aldık. Eve almadınız o gün. Evi almadık. Yani Burcu'yla çok Ya konuştuk şu hata ona. şöyle oldu. Oturduğumuz evi satılığa çıkarmışlardı. Biz de para denkleştirdik. Biraz birikimimiz vardı. Ailelerimize kredi çektirdik. Şey yaptık. Tam onu alacakken gerçekten son dakika gittik. Özgür bu yine telefonda koşa koşa geldi. Bak Burcu böyle bir şey var. Dedim ki Özgür hemen git al. O parayı ona yatırdık. Ama iyi ki de öyle yapmışız diyoruz. Sonra işte arkası yapıldı. Ve o burada kamyonu derken almak mesele değil aslında. Onun için dizayn Tabii, etmek tabii. ve karavana dizayn çevirmek etmek, asıl onu- problem. Evet. o hale getirmek. Ve asıl revize- maddi problem de orada başlıyor. Tabii Asıl canım, parayı tabii. oraya harcadınız. Revizesi, osu busu, neler neler. Ama işte o şey en doğru aldığımız kararla da işte Evet. manyak ortaya çıktı. İşte yani bazı şeyler öyle tesadüf olmuyor. Bak Kesinlikle. buradan karavandan da çünkü ilk çıktığı zaman çok ciddi bir hit aldınız. Oradan Evet. çok ciddi bir izlenme geldi. Globalden de çok ciddi bir izlenme geldi. İşte Global- bazen bir temiz kan, bir şeyler gerekiyor. Evet. Yani o konuda Burcu abla sen number one'sın. Hep böyle bir şeyler buluyorsun. Hani bazen işte konuşuyoruz ya, sen diyorsun ki Mulis şöyle bir şey düşünüyor, traktör alıyoruz. Ben de içimden diyorum ki ama ne traktörü ya? Tarım mı yapacaksın? falan ilk böyle söylediğin zaman çok saçma geliyor bana. Ama sonra sen alttaki o sebebi açıklıyorsun. Bundan dolayı bunu yapmak istiyorum. Ondan sonra dedim ki bak çok mantıklı. Yani gerçekten nereden bunu düşündün? Nereden bu ortaya çıktı falan. Hep böyle bir temiz kan geliyor. Bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir ürün ortaya çıkıyor. Yeni bir şey alıyorsunuz ve oradan tam böyle izlenmeler ufak bir kitlenmeye başlamışken yine oradan yürüyor gidiyor. 7,5 yıl önce ilk videoyu çeken Atik ailesine bir mesaj göndermek istesiniz. O mesaj ne olur? Ne olurdu? Niye daha önce Biz daha başlamadın? önceden de kamplara gidiyorduk. Evet. Keşke ilk başladığımız günden itibaren başlasaymışız olurdu. Aynı fikirde misin Burcu abla? Aynı fikir. Ya bazen insanlar bize diyor ki siz YouTube için kamp çekiyorsunuz. Aslında öyle Hiç değildi. değil, Biz bu hiç. konsepti yıllar önce de yapıyorduk. Sadece story 2 tane 3 tane story çekip atıyorken arkadaşların, eşin, dostun şeyiyle daha çok story'e, videoya dönüştü. Değişik geliyordu insanlara. Ben orada da böyle halı götürüyordum, soba götürüyorduk, ev konsepti yapıyorduk. Onunla birlikte ne fırtınalar, ne yağmurlar, ne Ne maceralar yaşadık. atlattık. Hepsi şu an bizde saklı. Ne mahsur kaldık. Ben buraya gelmeden önce ilk videonuzu izledim sizin. Hani oradan böyle bir malzeme çıkartabilir miyim diye. Şimdi Burcu abla tabii çekiyor yine. Özgür abi çok sinirli ve gergin. Çıkar oradan malzeme. Böyle bir yayla gibi bir yere gidiyorsunuz. Şey batıyor. O zaman hangi araç vardı abi?
Pinin vardı. Evet. Mitsubishi küçük Pajero. Araç batıyor. Şimdi Burcu abla da battı ya, o zaman bile şeyi var, hani batmış ya, orada malzeme çıkmış, Evet ya. çekeyim şeyi var. Sen acayip sinirleniyorsun. Çekme, ne çekiyorsun işte, zaten batmışız şöyle böyle bilmem ne. Orada bir de seni Burcu abla şey yapıyor, biraz gazlıyor. İşte oraya gitmeyecektik, şuraya gidecektik, sen iyice sinirleniyorsun falan. Ya normalde onu çekmezdim ama biz o gün evden hadi bu kampımızda YouTube videosu çekelim. Çünkü insanlar diyor ki YouTube niye çekmiyorsunuz? Biz de o şeyle çıktık, o kafayla çıktık. Mecbur çıktım, indim. Yani çektim. Özgür kaç kere battı ondan önce, yani çok batmalarımız var bizim. Sadece onu o zaman O zaman çekmişim. 4 o çeker kadar. arabam bile yok. Evet. Bir binekle. Yani 4 çekerle zor gideceğin yere deli cesarete. Ya tecrübesizlik. O dağ yollarında nasıl gidiyordu? Daha böyle geçen var gün ya. konuştuk onu ya. Biz ne cesaret o binek Ne arabayı battı, bu ne da böyle çıkışı yollara oldu. vurmuşuz diye. Araba böyle kaldı, askılarda kaldı. Güneşten kaçmaya devam ediyoruz. Artık son yere geldik. Bundan sonra çadırın içi Çadırın var. içine devam. Burcu abla, son Glamp Out'la bitirmek istiyorum. Çünkü o bir bebek şu anda. Emekleme Evet. aşamasında. Ne kadar değerli olduğunu da ikiniz için biliyorum. Glamp Out'un ismi öncelikle nereden geliyor? Ya bizim yaptığımız kamp çeşidinin adı glamping. Glamp. Glamping de konfor demek. Yani glamour ve camping kelimelerinin birleşimi. Yine bu mantıktan biz yola çıktık. Glamping ile outdoor kelimelerini birleştik. Glamp Out oldu. Güzel bir isim oldu. Yani her şeyde olduğu gibi ismi de Evet. çok güzel gerçekten. Glamping, Tam markalaşacak ve outdoor. global bir marka haline gelebilecek bir isim. Genel gidişattan memnun musunuz? Ben şey zannediyordum. Hani biz siteyi açtığımız gün bütün her şey tükenecek, çadırlar böyle yok satacak gibi zannediyordum. Öyle olmuyormuş. Bu sürecin öncesinde seninle bir konuşmamızı hatırlıyorum. Burcu abla işte reklam pazarlama yapalım, dijital pazarlama yapalım dediğinde ben dedim ki içimden, yani ne gerek var Ne gerek dijital var? pazarlamaya, Zaten biz işte satarız orada bir artık. açık ailesi var, işte bilmem kaç milyon takipçi var. Olmuyor. Ben paylaşırım satılır. Öyle olmuyormuş. Gerçekten doğru kitleyi bulmak, yani o şeyleri, verileri girmek mi diye, Hı hı. onu dilini sen daha iyi Dijital biliyorsun. marketing üzerine verileri, Evet. dataları iyi girmek, onları analiz edip ona göre bir dijital pazarlama Evet. yapmak. Yani baktım hani olmuyor, istediğimiz gibi gitmiyor. Hemen orada Muhlis yetiş. O başta konuştuğumuz şeyi yapalım, dijital pazarlamayı yapalım dedim. Onu yaptıktan sonra gerçekten zaten seninle oturup bunun toplantısını yaptık. Ciddi derecede Fark ettim. satışta artış oldu ve ben inanamadım, böyle bir gerçek varmış. Evet. Biz de onu ajans olarak yapmak bizim için de çok büyük bir keyif ve aynı zamanda biraz da konforlu bir alan. Çünkü başka bir ürün satsak biraz daha zorlanırız. Sizin ürünleri, yani satmak değil mi, pazarlamasını yapmak biraz daha kolay ve konforlu. Çünkü dijital pazarlamada şu vardır. İnsanlar bir kere görürler, ürünü almak isterler ama onu almalarını sağlayacak şey böyle 2-3 kez, 5 kez karşılarına çıkarmak gerekiyor. Önemli olan oradaki datayı iyi analiz edip tekrar remarketing yapıp yeniden pazarlamayla insanların karşısına çıkarmak. Sizin ürünlerinizi pazarlamak, insanların karşısına çıkartmak zaten çok kolay. Zaten herkes tanıyor. Az çok bu işle ilgisi olan ve bunları alma potansiyeli olanlar rahatlıkla tercih ediyor. Yani şu an her şey iyi gidiyor sizin tarafınızda da. Biz de çok zaten yıllardır çalışıyoruz. İnşallah daha uzun yıllarda çalışırız. İnşallah. Umuyorum çok daha farklı yerlerde, farklı projelerde veya farklı alanlarda devam ettiririz işbirliğini, çalışmayı. İnşallah. Biz Farklı yani başarılar diyelim çok herkese. isteriz. Herhalde senle böyle artık mezara kadar derler ya, senle öyle mezara kadar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için de abicim. çok teşekkür ediyorum. Yani Bizi sen buraya gelip bize eşlik ettiğin için biz estağfurullah, teşekkür Kesinlikle. ederiz. zevkle, yani burada zaten bir aile ortamı olduğu için biz de zevkle çalışıyoruz. Hatta dün akşam çekecektik, böyle yetiştiremedik şeyleri. Ben Munis'i çok çalıştırdım ben. İnan- Gerçekten de çalıştılar Yok, ama olsun. ekipçe. Biz zaten kendi işimiz gibi sahiplendiğimiz için sadece buraya çekim yapmaya değil, aynı zamanda koli taşımak, çadır kurmak, Eyvallah onları da abicim, yapmaya çok sağ ol, çalışıyoruz. eksik olma. Zaten her zaman da diyorum abi, sana da biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum Biz katıldığınız için. teşekkür ederiz. Var mı son olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey? Seni seviyoruz. Evet, Hepinizi seni- seviyoruz. Seni gerçekten Görüşmek çok üzere. seviyoruz. Ben de öyle aynı şekilde, bilmukabele. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.